İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı aynı açıklamayı yaptı. İran bu hafta saldırıya geçebilir. Avrupa ülkeleri İran'a itidal çağrısı yaparken ABD Dışişleri Bakanı Blinken misilleme tehdidi gölgesinde Orta Doğu turuna çıkacaktı. Ancak ABD basını Blinken'ın ziyaretini ertelediğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'dansa İran'ın Gazze Anlaşması sağlanırsa İsrail'e saldırmaktan vazgeçebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in beklentisi aynı. İran'ın bu hafta misilleme yapması bekleniyor. Dikkat çeken açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'den geldi. İran'ın 15 Ağustos'ta Gazze için yapılacak ateşkes müzakereleri öncesinde harekete geçebileceğine işaret etti. İsrailliler İran ve vekil güçlerinin ilerleyen günlerde saldırma olasılığının arttığını düşünüyor. Bu endişeyi paylaşıyoruz ve bu yüzden İsrail'le ve bölgedeki diğer ortaklarımızla koordinasyon halindeyiz. Axios haber sitesine konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililere göre İran tıpkı Nisan ayındaki Gerçek Vaat operasyonu öncesinde yaptığı gibi füze ve İHA birimlerinde önemli hazırlıklar yaptı. Bölgeye uçak gemisi ve güdümlü füze denizaltısı gönderen ABD diplomasi trafiğini de sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir kez daha bölgeye giderek Katar, Mısır ve İsrail'de temaslarda bulunacağı ileri sürülmüştü. Axios'a konuşan kaynaklarsa Blinken'ın ziyaretinin durumun belirsizliği üzerine ertelendiğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'dansa kritik bir açıklama var. Biden, İran'ın Gazze Anlaşması sağlanırsa İsrail'e saldırmaktan vazgeçebileceğini söyledi. New Orleans kentine yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesle ilgili sorusuna ise Gazze'de ateşkes giderek zorlaşıyor ama ben vazgeçmiyorum yanıtını verdi. Bölgesel bir savaşın önüne geçebilmek için İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya da devrede. ABD ile birlikte ortak açıklama yayınlayıp İsrail'e desteğe devam mesajı verdiler. İran'a askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulundular. İngiltere Başbakanı Starmer ise İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. 30 dakikalık o görüşmede İngiltere Başbakanı savaşın kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Sakin ve dikkatli düşünme zamanının geldiğini vurguladı. İsrail diken üstünde bekliyor. Savunma Bakanı Gallant, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Sünni koalisyonu İran'a karşı bir arada duruyor dedi. İran ya da Hizbullah'ın olası misillemesine karşı önlemler devrede. Potansiyel hedefler arasında olduğu düşünülen Ben Gurion Havalimanı Eliyot'a taşınabilir. İsrail müzelerinde bile hazırlık var. Önemli eserler depoya kaldırılıyor.